Eğer bir insan öldüyse nereye gidiyor? Kabre konduktan sonra onun başına neler geliyor? Eğer kıyamet daha kopmadıysa ve mahşer kurulmadıysa bu kişi kıyamete kadar nerede bekliyor? Kabirde mi? Yoksa ruhların toplandığı başka bir yerde mi? Bu videoda bunların hepsine birer cevap alabilirsiniz. Videoda kullandığım görseller birazdan ismini söyleyeceğim yeri tam olarak tasvir etmemektedir. Bu nedenden dolayı görsellere çok fazla takılmayın. Siz arkanıza yaslanın ve sadece mümkünse gözlerinizi kapatın ve o anı hayal edin. Ben Bilgin Yaman. Bu videoda insanlar öldükten sonra gittikleri yer berzah alemi hakkındaki videoyu sizlere derledim. Umarım beğenirsiniz. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. İnsan ölmeye yakın, Azrail meleği onun canını almaya gelir. Eğer kişi iyi biri ise Azrail onun canını tatlılıkla alır. Ayaktan başlar gırtlağa kadar. Eğer ölecek kişi kötü emellere sahipse çok acı verici bir şekilde canını alır. Ayaktan başlayıp gırtlağa kadar. Ki zaten eğer amelleri kötü olan kişi nereye gideceği gösterildiği anda debelenmeye başlar. Bu onun korktuğunu ve çaresizliğini gözler önüne serer. İyi bir insan için problem yoktur. Bazı rivayetlere göre bir elmayla çok güzel bir şekilde canını alacağı söylenir. Tabi bunlar rivayet. İnsanın canı alındıktan sonra kabre konulan beden iki sual meleği tarafından ziyaret edilir. Bu ziyaret eğer kişi iyi biri ise iyi bir şekilde, kötü biri ise oldukça kötü bir şekilde geçer. Çünkü kişi öldükten sonra küçük kıyametin kendisi aslında bir nevi başlamış olur. İnsan sual meleklerinin soracağı soruları düzgün bir şekilde cevap verebilirse ve imanlıysa zaten kabri genişler, berzah alemine doğru, göğe doğru yolculuğa başlar. Fakat kişi imanlı değilse veya günahları çok fazla ise ve bu soruları cevaplayamaz ise onun kabri daralır ve onun için küçük de olsa azap başlar. Fakat bu azap hiç de söylenecek kadar küçük olmadığını söyleyebilirim. Çünkü kişinin amellerine göre bu azap şekli de değişir. Bir de üçüncü kısım vardır. Bu üçüncü kısım bu videonun konusu değil. Fakat şehitlik mertebesine yükselmiş insanlar ne kabirdedir ne de berzah alemindedir. Aslında onlar için konu çok farklıdır. Bizim konumuz berzah alemi olduğu için şehitlik mertebesi çok farklı bir konu ve farklı bir videonun konusu olduğundan dolayı buna dahil etmeyeceğim. Bizim asıl konumuz berzah alemi. İnsanlar berzah aleminde ne yapıyor? Birbirleriyle görüşebiliyor mu? Veya gezinebiliyorlar mı? Veya ruh eğer rahatladıysa neler oluyor? Kıyamete kadar ne yapıyor? Bu soruların cevaplarını sırasıyla sizlere vereceğim. Kişi öldükten sonra kabre konur denmiştik. Kişinin öldükten sonra illa kabre girmesi gerekmez. Vücudu yanmış, yok olmuş, hatta toprağa bile değmemiş olabilir. Önemli olan buradaki kısım ruhtur. Zaten beden çürüyüp gider. Önemli olan ruhun baki olmasıdır. Bu nedenden dolayı bütün güzellikleri ve azabı da ruh çeker. Kişi öldükten sonra iyi amelleriyle beraber berzah alemine doğru melekler tarafından götürülür. Orada insanlar diğer berzah alemindeki ruhlarla karşılaşır. Ruhlar onu orada karşılar. Hatta dünyada sorduğu gibi sualler sorabilir. Dünya hakkında, gelecek ve geçmiş hakkında istişare bile edebilir. Hatta ve hatta tanıdık kişi ise falanca filan nasıldı, nasıl biriydi, neler yapardı diye sorular dahi sorabilir. Ve eğer cevaplayacak kişi o benden önce öldü derse bu soruyu soran kişi de demek ki gittiği yer cehennemdir diye üzülür. Çünkü berzah alemine
kabir azabı çekenler açıkçası gidemez. Berzah alemi ruhlar için birer ferahlayıcı, rahatça dolaşabileceği bir yerdir. Çünkü orası neredeyse iyilerin yeridir. Berzah aleminde ruhlar istediği gibi davranabilir, istediği gibi gezebilir, diğer ruhlarla sohbet edebilir. Eğer Allah izin verirse dünyaya gelip insanları gözlemleyebilir. Hatta onun adına Kur'an okunursa okunduğu yere bile gelebilir. Tabii ki bu her ruh için geçerli değildir. Çünkü berzah aleminin de kendince mertebeleri vardır. Berzah alemi kıyamete kadar durulacak olan yer. Çünkü berzah alemine sadece iyilerin gitmesinin sebebi kabir azabıyla uğraşmamalarıdır. Kötü amelleri olan insanlar kabir azabıyla uğraştıkları için ne başkalarıyla sohbet etmeye vakitleri olur ne de başka bir şey. Çünkü o an sadece ve sadece kendisini düşünmek ve bu durumdan nasıl çıkabileceğinin fırsatlarını aramak, gerekirse Allah'a tekrardan dünyaya dönmek adına izin istemek. Fakat biliyorsunuz ki insan öldükten sonra bu durum onun için artık geçerli değil. Dünya hayatı bitmiştir. Onun için bundan sonra aslında ahiret hayatı bile yoktur. Çünkü ahiret hayatı kıyametten sonra başlar. Bu süre zarfında insanlar ne dünyadadır ne de ahirette. O aradaki ince çizgidedir. İyi olanların amelleri berzah hayatında geçerken kötü amelleri olanların ise hayatı kabir azabıyla uğraşmakla geçer. Peki berzah aleminde hayat nasıl geçecek? Kıyamete kadar belki de çok uzun bir süre, binlerce, on binlerce yıl geçecek. Bu süre zarfında hiç mi sıkılmayacak? Bu soruların cevapları da basittir. Çünkü insan zaten eğer berzah alemine geçtiyse büyük ihtimalle her insanda olduğu gibi zamanın görecelilik kavramı burada işe yarayacaktır. Eğer çok güzel bir zaman geçiriyorsanız sizin zamanınız çok hızlı bir şekilde akacaktır ve nasıl olduğunu dahi anlayamayacaksınızdır. Fakat eğer zamanınız kötü, ızdıraplı geçiyor ise zaten zaman bir saniye bile olsa o size belki de yıllarca, günlerce, saatlerce, bu kavram göreceli olduğu için değişir, çok uzun gelecektir. Berzah hayatında sohbet edebilir, gezebilir, diğer ruhlarla konuşabilir, hatta dünyayı ziyaret edebilirsiniz. Her ne kadar bu durum her ruh için geçerli olmasa da berzah alemi ferahlık alemidir. Videonun başında dediğim gibi berzah alemi her ruh için geçerli değildir ve hatta berzah alemine geçmiş ruhlar bile mertebeler eşliğinde derecelendirildiği için onların da kendilerine göre mertebeleri vardır. Bu nedenle her ruh her istediğini yapamayabilir. Örnek dünyaya gelip buradaki insanları gözlemlemek gibi. Berzah hayatına geçememiş insanlar kabir azabı çeken imanlı veya imansız olan insanlardır. Zaten imansız olanlar hiçbir zaman cennete gidemeyecektir. Bu nedenle de berzah alemine de geçemeyecektir. Kabir azabı çekenler ise tabii ki de Allah'ın bileceği iş ama büyük ihtimalle mahşer günü kurulmadan berzah alemine gidemeyebilir. Bu konu soru işaretidir. Yaptığım araştırmalarda herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Fakat gene de Allah'ın işine karışmak olmaz. İnsanlar öldükten sonra ya kabir azabında ya da berzah aleminde olduğunun cevaplarını aldığınızı zannediyorum. Peki ya ondan sonra? İlk sura üfürüldüğü zaman bütün evren ve kainat dürülecek. Yani bu da demek oluyor ki insanlar ölecek. Öldükten sonra bir müddet durulacak. Sadece insanlar da değil, Allah'ın istisnai kıldığı bütün canlılar hariç. Bunlar da öldükten, evren dürüldükten sonra mahşer günü kurulacak. Mahşer gününde ise insanlar ikinci sura üfürüleceği için tekrardan dirilecek ve hepsi toplanacak. Burada iyi olanlar Peygamber Efendimizin sancağı altında gölgelenecek. Fakat diğerleri yakıcı bir güneş altında kavrulacak. Hatta kişinin amellerine göre de ter seviyeleri olacak. Eğer kişinin amelleri az ise bileklerine kadar, çok ise dizlerine kadar, daha çok ise
bellerine kadar, çok çok daha ise boğazına kadar, eğer çok fazla ise de kulaklarına kadar terleyecek. Bu müddetten sonra kişiler terazi eşliğinde sual defterleri ellerine verilecek ve bu şekilde terazide tartılacak. Kişinin amelleri kötüyse zaten cehenneme gidecek. Eğer kişi imansız ise direkt cehenneme gidecek. Cennete gidecekler ise amel defterleri sağ eline verildikten sonra cennetteki mertebelere göre gidecek. Biliyorsunuz ki cennetin de mertebeleri var. Elbette ki bu konu başka bir video konusu. İnsan öldükten sonra nereye gittiğini umarım bu videoda anlamışsınızdır. Kafanıza takılan soruları yorumlar kısmında yazarsanız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Ve bu sayede mümkün oldukça sizleri videodaki eksik olan bilgiler doğrultusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Umarım bu videoda bütün bu soruların cevaplarını alabilmişsindir. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.